Herkese merhaba arkadaşlar. Astronom Astroloji Dünyası'na hepiniz hoş geldiniz. Ben Berçin. Öncelikli olarak geçmiş Kurban Bayramınızı buradan kutluyorum. Umarım çok güzel ve keyifli bir bayram geçirmişsinizdir. Evet, bugün 22 Haziran Oğlak Dolunay'ını sizlere anlatmaya çalışacağım. Tabii ki öncelikli olarak yine sabit yıldızlardan ve takım yıldızlardan bahsedeceğim. Ondan sonra da yine astrolojik olarak dünya etkilerinden size bahsetmeye çalışacağım. Tabii ki bu etkilerin alabileceği yine ülkeler ve bölgeleri de yine size söyleyeceğim arkadaşlar. Ben burç yorum yapmıyorum. Çünkü 12 burcun bir sistem olarak bir arada çalıştığını düşünüyorum ve her bireyin de kendi özel doğum haritasına göre bu transitleri ve gökyüzü etkilerini alacağını düşünüyorum. O yüzden genellikle dünya astrolojisi üzerinde eğilerek olabilecek kitlesel olaylardan ya da bizim karşılaşabileceğimiz genel etkilerden bahsetmeyi tercih ediyorum. Zaten eğer ki kanalımı takip ediyorsanız da bu denli olarak videolar çektiğimi de görebilirsiniz arkadaşlar. Ama tabii ki videoya başlamadan önce kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Çünkü sizin her bir like'ınız ya da bir yorumunuz videoyu daha fazla ön plana çıkartacaktır ve daha çok insana ulaşmaya vesile olacaktır. Bu yüzden de hepinize sonsuz teşekkürlerimi de sunarım arkadaşlar. Evet, öncelikli olarak bir haritamı açayım ve ufak ufak bir şeyler size anlatmaya başlayayım. Şimdi ay bu dolunayda yani 22 Haziran dolunayında 1 derece Oğlak Burcu'nda olacak ama takım yıldızı olarak Yay takım yıldızından etki almaktadır arkadaşlar. Ve derecesel olarak da Spiculum dediğimiz bir sabit yıldızdan kuvvetli ve güçlü, yani Yıldız Aktivasyon İndeksine baktığım zaman ciddi derecede kuvvetli bir etki alarak bu dolunayı gerçekleştirecektir arkadaşlar. Şimdi tabii ki sadece Spiculum değil, birkaç tane daha sabit yıldız etkisi var bu dolunayda ve yine aynı zamanda takım yıldızı etkisi de var. Mesela bunların yanında Tau Shou dediğimiz bir sabit yıldız etkisi olacak. Al-Nasıl, yine Al-Nasıl sabit yıldızı Spiculum sabit yıldızıyla hemen hemen aynı etkileri vermektedir. Bir de Twenty Cauda Serpentis dediğimiz bir sabit yıldızımız var. Bu da yine oldukça kuvvetli etkiler verebilen bir sabit yıldızdır arkadaşlar. Şimdi tabii ki yay takım yıldızı gündemimizde ve hani etkisinde olduğu için bu dolunayın öncelikli olarak en vurgulu olan sabit yıldızdan başlamak istiyorum. Tabii ki Spiculum sabit yıldızı etkisinde 12. evi aktive edecek ve doğal olarak da yine 7. evi aktive edecek bir takım etkileri verecektir arkadaşlar. Ama önemli olarak şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bu yıldızın doğasında Güneşle karşıt etki açısında olduğundan dolayı özellikle görme yetisiyle alakalı sıkıntı ve problemleri vurgular. Bu alanda ciddi derecede tehditsel bir etki de yaratabilir arkadaşlar. Yani bu alanda bir zorlanma da verebilir. Ve bazı durumlarda burada körlüğü de tetikleme ihtimali olabilir. Aynı zamanda tabii ki felsefi ve dini anlamda da çok fazla böyle fanatizmin ön plana çıkacağı ve bu alanda da hani aşırılığın çok fazla yaratılacağı bir ortamı da aslında burada ortaya çıkartabilir ve bununla birlikte şiddet eylemlerini ve saldırıları, hatta bir takım terör olaylarını bile bu anlamda bu yıldız ortaya çıkartarak tetikleyebilir. Ve bu yine bu dolunay etkilerinde olabilecek bir etkiyi de verebilir arkadaşlar. Daha önceden işte bu hani 11 Eylül 2001 yılında da yine hani Amerika haritasına baktığımız zaman da bu denli bir kavuşumda bu yıldızın 28 derece İkizler Burcu'ndaki Betelgeuse ve Polaris ile karşıtlık açısında bir etki yaratarak terör saldırısına neden olmuştu. O yüzden Ay'la kavuşumda olduğu için ve Ay'ın da tabii ki Oğlak Burcu'nda zararda hani olmasından yine mütevellit, bu denli bir takım sıkıntıları, aşırılığı, saldırganlığı ortaya çıkartma ihtimali çok yüksektir. Zaten Ay ile birlikte olan bu sabit yıldız ve tabii ki
yay takım yıldızı hani etkisiyle baktığımız zaman aynı zamanda yine burada kadınlarla alakalı bir takım sıkıntı ve sorunları da ortaya çıkartabilir. Yani bu kombinasyonda hani ahlakla alakalı yine bu kadınlara karşı saldırganlığın ön plana çıkabileceği bir takım hani etkilerin vurgusunu söyleyebilir. Ve yine aynı şekilde burada maneviyat vurgusu olacağı için burada manevi yine değerlere yönelik bir takım sıkıntı sorunların oluşmasını da gündeme getirebilir arkadaşlar. Tabii ki burada hani açısal olarak baktığımız zaman Ay'a karşı alınan bir takım yine karşıtlık etkilerden dolayı ulaşabilecek hani etkilere baktığımda ve yine Ay burada hani olumsuz şekilde hani açılar aldığı için burada kazaları gündeme getirebilir arkadaşlar. Yani özellikle burada trafik kazalarına karşı ya da ev içerisinde oluşabilecek ufak tefek yine kazalara karşı da dikkatli olmak gerekiyor arkadaşlar. Bir sonraki yıldızımız ise Tao Shou. Şimdi bu yıldız iki tane efsaneyle bağlantılıdır aslında arkadaşlar. Şimdi burada birincisi Tanrılar ve Titanlar arasındaki bir savaşa vurgu burada yapıyor. Ve burada yine tanrıların birleştiğini ve bu da bir sunak oluşturduğunu ve bunun önünde de yine düşmanlarını durduracaklarına dair de ciddiyetle bir yeminin burada verildiğini aslında anlatıyor. Efsanenin ikincisine baktığımız zaman ise burada Shiro'nun kurbanlarını kurban etmek için yine kullandığı bir sunak olduğunu ortaya çıkartıyor arkadaşlar. Bu anlamda bu takım yıldız her şeyden önce bir hedefe ulaşmayı yine destekleyen dayanışmayı burada vurguluyor. Aynı zamanda sözlerde bulunan ve bunların yerine getirilmesine yol açan gücün yanı sıra arkadaşlar, yaşamdaki önemli kararların doğasında olan gücü de gösteriyor. Ayrıca bu takım yıldızı aynı zamanda özgürlük için fedakarlığın öyküsüne de burada vurgu yapmaktadır. Ve bu şekilde de Spiculum sabit yıldızıyla aynı derecelere yakın olduğu için bunu bu şekilde destekliyor olabilir. Aynı zamanda yine maneviyat ile ilgili bir takım sahiplik özelliğini vaat etmektedir ki bunu da kuvvetli şekilde ayın etkileşimiyle vermektedir. Çünkü Ay ile burada oluşan bu yıldızın etkileşiminde sıkıntılı zamanlarda birbirine sımsıkı tutunan insanları vurgulamaktadır arkadaşlar. Ortak bir yine burada sorunun çözümü için çalışan ülkeleri ya da bu ülkelerin yine başındaki hükümdarları vurgulayabilir. Sözlerine ve burada verilen vaatlerine sadık olan insanları vurgulamaktadır. Ve buna yine ek olarak tabii ki ülkelerin inancına ve dini yine yapısına yine burada geleneklerine bağlılığı da vurgular arkadaşlar. Tabii burada Satürn ve Neptün'den aldığı açılar önemlidir. Burada Neptün'den almış olduğu açı sert bir açıdır arkadaşlar. Ve bu etkileşimde katı bir dini görüş ve katı bir dini kurallığın uygulanmasını da burada vurgu olarak verebilir. Tabii burada aynı zamanda Neptün tüm manevi inovasyonlar içinde birinci kanal olarak görev alma pozisyonunda etkili olacak bir gezegendir arkadaşlar. Bir diğer sabit yıldızımız Alnasil, yine yay takım yıldızına ait bir yıldızdır ve spekulumla aynı etkileri barındırdığı için hani bu ay kavuşumunda hani aynı şeyleri tekrar etmeyeceğim. Hani aynı etkileri verir ama Serpens takım yıldızına ait Twenty Cauda Serpentis diye bir çoklu bir yıldız kümemiz var arkadaşlar. Burada 12. evde aktif oluyor. 12. evi aktive ediyor ve bu yıldızın gücü olağanüstüdür arkadaşlar. Çünkü burada çoklu yıldız olduğu için bu çoklu yıldızın almış olduğu etkilerle takım yıldızın etkisi birleşerek burada haritaya yansır. Şimdi 12. evin enerjiler anlamında bir takım dönüşümleri getirme ve içselleştirme, bir takım yine korkuları ortaya çıkartma gibi etkileri verebilir kişisel haritalara baktığımız zaman. Ama burada genellikle enerjisel olarak çok derin ve yine yönlendirilmiş bir takım enerjileri ortaya çıkartır. Ziyade ettiği zaman da
burada tehlike vurgusunu ön plana çıkartmaktadır. Bazı zamanlarda burada fikirlerin derinliğinden bahseder. İyileştirme yeteneği de verebilir. Burada ölümden yine dirilişi, yani bir şeyin yok olmuşken tekrardan ufak ufak ortaya çıkması. Mesela hani örnek vereceğim, Japonya'nın hani atom bombasından sonra hani tekrardan kendini ortaya çıkartması ve çok kuvvetli bir devlet olmasına dair bir hani örnek verebilirim bu konuda. Tabii bu da hani sert açılar almasından mütevellit bu hani etkilerde burada sahtekarlıkları ön plana çıkartabilir. Burada yine gizli işleri ön plana çıkartabilir. Gizli işler ve dolandırıcılıkları ön plana çıkartabilir. İhaneti ön plana çıkartabilir. Arkadan yine çevrilen işleri ön plana çıkartabilir. Ama özellikle burada suyu çok fazla vurguladığı için boğulmalar, özellikle sürüngenler. Çünkü burada Serpens takım yıldızı yılanlardır arkadaşlar. Onun için burada zehirlenmeler çok ön plana çıkar ve burada Neptün'le kare açı alan bir etkileşim olduğu için de burada sürüngenlerden gelebilecek yine yaralanmalar ve e, yine boğulmalar, işte zehirlenmeler gibi hani etkileri ortaya çıkartabilir arkadaşlar. Bu konuda da dikkatli olunmalıdır. Tabii ki sadece burada etki olarak ayın almış olduğu hani etkideki sabit yıldız ve gezegen etkileşimlerine değil, aynı zamanda da yine karşıt etkideki güneşe de bakmamız lazım. Ve burada güneşin almış olduğu Auriga takım yıldızına ait Menkalinam, Manus ve Prajapati sabit yıldızları, 3 tane sabit yıldızdan aynı derecede etki alıyorlar ve ikinci evi çok fazla baskın olarak burada vurguluyorlar arkadaşlar. Şimdi bu sabit yıldızlara baktığımız zaman burada Menkalinam daha fazla vurgu olarak ön plana çıkıyor. Zaten yine diğerleri ufak ufak hemen hemen aynı derecelerde etki veriyorlar. Şimdi burada sabit yıldız olarak Menkalina'na baktığımda arkadaşlar, özellikle burada suç oranlarında artışları ve bu biraz böyle yine dolandırıcılıkla alakalı, yine böyle bir takım parasal konularla alakalı suç örgütlerinin ortaya çıkması ve bunlarla ilgili yine haberleri duymamıza sebebiyet verebilecek etkiler oluşabilir. Aynı zamanda burada şiddet eğilimlerini ortaya çıkartır arkadaşlar. Ay burada olduğu için ve tabii ki yani daha doğrusu aydan burada karşıtlık aldığı için burada erkekler tarafından kadınlara uygulanan yine şiddet içerikli haberleri yine burada duymamıza sebebiyet verebilir. Çünkü burada bir takım yıkımları da gösterebilir. Yani burada yine boşanmalar işte veya bu boşanmaların arifesinde veya sonucunda hani oluşabilecek bir takım yine olumsuz olaylara da vurgu yapabilir buradaki sabit yıldızlar. Zaten Auriga takım yıldızı, yani aynı zamanda arabacı takım yıldızı olarak geçiyor Türkçe'de. Bu takım yıldızı içinde terk edilmenin veya ebeveynler yine tarafından erken ayrılmanın yanı sıra arkadaşlar koruyucu bakım, yani evlat edinme öyküsünü de burada ortaya çıkartıyor. O yüzden burada boşanmaları çok fazla hani vurgu yapabiliyor buradaki sabit yıldız etkileriyle. Onun haricinde burada terk edilmişliği vuruyor. İşte yine burada başıboş olarak dolaşanlara yönelik merhamet imajını burada sergilemek istiyor. Yani burada nasıl diyeyim size, yalnız olan, annesi babası ayrılmış ya da annesi babası hani ölmüş olan burada çocukları vurgu yapıyor. Ve burada şuna vurgu yapıyor. Hani bir insan burada yine tabiat gereği arkadaşlar en yakın olanlarından ziyade genellikle kendine uzak olan insanlardan daha iyi şekilde mesela merhamet görebiliyor ya da iyi şekilde davranışlar vurgulayabiliyor ya da hani hissedebiliyor. Burada bu takım yıldızı aslında buna da vurgu yapıyor. Ama tabii burada çok zor yine yönleri de hani ortaya çıkartabilir. Şimdi mesela burada bacaklardan yine yaralanmalar, işte hani burada kırılmalar, işte veya burada bacakları bir yerlere vurma gibi ya da işte hani e, yine burkulma gibi etkiler verebilir bu takım yıldız etkisinde. Ve tabii ki bu takım yıldız arabacı takım yıldızı olduğu için arkadaşlar araçları da burada çok fazla e,
ön plana çıkartıyor ve burada trafik kazaları ile ilgili yine gelebilecek tehlikelere de vurgu yapabiliyor ve bu vurguda ölümcül yine kazalar ya da sakatlıkla alakalı bir takım olgulara da vurgu yapmaktadır arkadaşlar. Ayrıca da şöyle bir etkisi de var. Bu takım yıldızı kötü hava koşullarını da ön plana çıkartıyor. Yani aşırı yağmur, sel baskınları ve fırtına gibi etkileri de ortaya çıkartabilir arkadaşlar. Burada takım yıldızlarıyla alakalı olarak size bir takım bilgiler vermek istedim bu dolunay etkilerinde. Umarım bu bilgiler size faydalı olmuştur. Tabii biraz böyle mitolojik etkiyi biraz da hani haritanın etkisiyle birlikte harmanlayarak size hani anlatmaya çalışıyorum bu hani etkileri. Hem astrolojiyle ilgilenen hani insanlar için hem de kendi meslektaşlarım adına da güzel bilgiler olabileceğini düşündüğüm için de genellikle yeni ay ve dolunayda etkili olan takım yıldız ve sabit yıldızlarla ilgili sizlere bilgiler vermeye çalışıyorum arkadaşlar. Şimdi dünya etkilerine bakalım. Şimdi İkizler Burcu burada yükseliyor ve burada İkizler Burcu güney-batı bölgelerini temsil ediyor arkadaşlar. Şimdi burada doğa olaylarında hava ile ilgili bir takım etkiler söz konusu olabilir. Yani havaların daha rüzgarlı olması gibi vurgu, etki alabilir ve bazı bölgelerde fırtına ve kasırgalar oluşabilir ve bununla ilgili yine tetiklenmeler de verilebilir ki 20 Haziran mevsim geliş haritasında ben Instagram sayfamda yazmıştım bununla ilgili bir yazı. Orada tabii İstanbul'u baz alarak yine baktığımda Kova burcu yükseliyor ve burada Kova burcu yükseldiği zaman zaten su elementi değil ama havasal olarak şöyle bir hani etki veriyor. Hani hava elementi olduğu için normalden daha düşük yani daha soğuk hava etkileri verebilir. Ve orada özellikle Neptün, Merkür ve Venüs'ün kendi aralarında yapmış oldukları etkileşimden dolayı da ve hem burada Merkür hem de yine Venüs'ün de Yengeç burcunda olmasından dolayı yani su elementinde olmasından dolayı da çok fazla aşırı yağışların olabileceğini öngördüm. Burada da mesela bu dolunayında hani etkili olarak hani havaların daha rüzgarlı olabileceği işte burada yine kasırga ve fırtınaların da hani etkileşimli olabileceğini bir şekilde aslında orada destekliyor gibi bir hani etkileşimi söyleyebilirim. Ama tabii burada Merkür'ün bilgi odaklı görev üstlendiğini de söyleyebilirim buradaki dolunayda. Hani bunu aslında hani bir şekilde açığa çıkartacak ve bu etkiyi de bir kere gösterecek. Özellikle burada kıymetli madenler ve para gibi alanlarda bilgi odaklı iletişimin ön planda olacağı bir etkiyi de verebilir. Özellikle emtialarla alakalı bir takım sıkıntılar yaşanabilir arkadaşlar. Bu söylediğim her şey dünya etkileriyle alakalı arkadaşlar. Hani o yüzden sadece ülkemiz adına bakmamak gerekiyor. Bir kere ülkeler arasındaki ilişkiler ön plana çıkacak. Zaten burada hani ikizlerin yükselmesi ve yine Merkür'ün hani burada hani haritanın hükümdarı şeklinde rol almasından yine dolayı burada hani yani bu konuyla alakalı da olumlu adımlar hani atılmak istenecek ve yine bununla ilgili hani olumlu yine girişimler oluşabilir. Özellikle ekonomiyle alakalı bir takım sözleşmeler ya da hani anlaşmalar yapılabilir. Yalnız Dolunay hükümetler adına bir takım zorlayıcı etkileri de ortaya çıkartabilir. Bir kere karar almada zorluklar veya bir takım şeyleri neticeye getirmede yana bunları sonlandırmada fikir ayrılıkları olabilir. Bu denli de bir takım gecikmeleri ortaya çıkartabilir. Tabii ki ay burada zararda olduğu için dış ilişkileri bir kere yönetmek burada zor olabilir. Yine burada bir takım kamusal yine sorunlar devreye girebilir arkadaşlar. Ve bununla ilgili yine burada dengeli ve planlı şekilde hareket etmek gerekmektedir. Burada yine kıymetli madenler yani emtialarda zararlar yine görme ihtimali olabilir. Bu alanlarda biraz risk oluşabilir. O yüzden çok fazla riskli işlere girmemenizi öneriyorum. Yine söylediğim gibi sabit yıldız etkisiyle burada kadınlara yönelik bir takım saldırı ve hani olumsuz etkilerin olma ihtimalini görebiliriz. İlaçlarla alakalı bir takım yine sıkıntı ve sorunlar ya da hani hatalar ortaya çıkabilir. Yine sularla ilgili bir takım yine sorunlar özellikle yine söylediğim gibi sürüngenlerden yine gelebilecek tehlikeler ve zehirlenmeler ortaya çıkabilir.
Yine burada dolandırıcılıklar, sahtekarlıklara karşı çok dikkat edilmelidir ve bir takım olaylarda ya da girişimlerde hayal kırıklıkları verebilir arkadaşlar. Aldatma ve aldatılma gibi ya da suç oranlarında artışlar gibi Auriga takım yıldızı etkisinde bu alanları zaten bir kere tetikliyor arkadaşlar. Bunu zaten sabit yıldızlar etkisinde anlatmıştım. Şuna da vurgu yapmak istiyorum. İntiharlarda artışlar mesela görülebilir tüm dünyada. Hani bu tip haberleri de mesela yine bir şekilde çevremizde duyabiliriz. Sanat camiası ile ilgili skandal haberler ortaya çıkartabilirler ya da hani üzücü bir takım haberleri de burada duyabiliriz ve yine sanat camiası ile alakalı olarak kayıp haberleri de alabiliriz. Bu arada yine seyahatlerle alakalı olumsuzluklara ve kazalara karşı hem dikkatli hem de bu alanda tedbirli olmakta fayda var. Bir kere aktif bir dönemde olacağız burada Mars'ın hani etkisiyle. Kadın haklarına yönelik burada bir takım yine girişimler olabilir. Hayvan haklarına yönelik bir takım yine girişimler olabilir. Askeri alanlar mesela burada yine tetikleniyor. Her türlü yenilikler ve yeni girişimler buralarda yapılabilir. Merkür etkisiyle burada taktiksel mesela yaklaşımlarda, operasyonlarda burada ciddi şekilde başarılar getirebilir. Aynı zamanda burada yine basın ve yayın organlarının burada başarılarını görebiliriz. Çünkü gizli kapaklı bir takım hani olayları burada gün yüzüne çıkartabilirler ve bu alanda ciddi şekilde cesurca bir takım haberleri servis edebilirler ve gün yüzüne çıkartabilirler arkadaşlar. Doğal afetler adına ise burada ciddi bir kere yağışlar olabilir. Dünya genelinde sel yine baskınları olabilir. İşte söylediğim gibi fırtına ve kasırgalar olabilir ve volkan patlamaları ve toprak kaymalarıyla alakalı ciddi etkiler alabilecek yine bölgeler olabilir arkadaşlar. Ama bu söylediklerim tamamıyla dünya geneli için yani ülkemiz için söylemiyorum. Burada Çin, Malezya, Endonezya, Kamboçya, Moğolistan ve Rusya, aynı zamanda Meksika, burada yine Guatemala, El Salvador, Honduras, Panama ciddi şekilde etki alıyor arkadaşlar. Afrika kıtası özellikle batı yakası çok fazla etki alıyor. Hani orada hani oluşan yine ülkeler ve hani Afrika kıtası olmak üzere. Avrupa'ya baktığım zaman ise İspanya, Fransa, İngiltere ve oradaki o Britanya adası ve İrlanda etki alan ülkeler ve bölgeler olacaktır bu dolunay etkisinde arkadaşlar. Evet, ben elimden geldiğince sizlere 22 Haziran Oğlak Dolunayı ile ilgili bir takım hani etkileşimsel bilgileri aktarmaya çalıştım. Umarım sizin için de faydalı olmuştur veya sizin için de faydalı olacaktır bu bilgiler. Umuyorum ki. Ee, Yine söylemek istiyorum. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve videolara yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Hem bu alanda daha fazla insana ulaşmış oluyorum hem de benim için de küçük bir motivasyon olmuş oluyor. Hani onu da söylemek istiyorum. Instagram sayfamdan da beni takip edebilirsiniz. Hani orada da zaman zaman yazılar yayınlıyorum. Astronorm.bercin olarak arattığınızda Instagram'dan zaten aşağıda görüyorsunuzdur. Oradan da beni takip edebilirsiniz arkadaşlar. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Bu dolunayın hepinize şifa getirmesini ve size güzellikler sunmasını temenni ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.